Dostlar, her yerdenizden hepinize selamlar, sevgiler. Marmaris'teyiz. Yanımda eski bölümlerden tanıdığınız, bildiğiniz, çok da sevdiğiniz dostlarım var. Bize boşuna her yerdeniz demiyoruz. Tekne karada, biz de üstündeyiz. Onların hikayesinin Balkız'dan sonra nereye geldiğini, 38 fite nasıl geldiğini soracağız. 4 senedir bu tekneyle birlikte seyir yapıyorlar. Teknenin isim sahibi de Badem, yanlarında şu anda Neşe ve Burak Atalayer'le beraberiz. Hoş geldiniz dostlar. Hoş Efendim, bulduk. asıl siz geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz Marmaris'te. Hoş bulduk, hoş gördük. Tekrardan buluşmak gerçekten çok güzel. Evet, Şimdi hikaye özleşmişiz. zaten aslında Balkız'dan sizin hikayenizi biliyorlar. Hemen dönüp bakabilirsiniz dostlar. 5,5 metre sarı civciv gibi küçücük bir tekneleri vardı. Çok 35. bölüm değil mi? bizim için. İzmir'de Öyle miydi? yaşadığımız 35. 35. bölümde. Tamam, vallahi ben İzmir. hatırlamıyorum. İzmir'de İzmir. yaşıyorduk. 35. bölüm, o zamanlar Badem'delerdi. Çok yakındık birbirimize. Aynı zamanda hem tekne komşuyduk hem de köyden komşuyduk o dönemde. Doğru. O hikayeye bakabilirsiniz. Aslında denize nasıl başladıkları orada anlatılıyor. O yüzden bugün denize nasıl başladınız dostlar demiyorum. Peki bundan sonra ne olacak var ya? İşin biraz o tarafına bakacağız bugün. Şimdi karada tekneniz, ben Balkız'dan sonra bu tekneye nasıl geçiş oldu? Biraz o öyküyü merak ediyorum ve bundan sonra ne olacak? Uzun bir seyre çıkacaksınız çünkü bu tekneyle birlikte. Evet, inşallah. Bütün hikayeyi merak ediyorum. Buyurun efendim. Balkız'dan Virabadem'e diyelim. Balkız 10 yıl bizle birlikteydi. Virabadem de 2021'den beri bizde. Zaten hayalimiz Balkız'ı büyütmekti. İçinde yaşayabileceğimiz, seyahat edebileceğimiz bir tekneydi. 2021 Aralık'ta Virabadem'i aldık. İlk yazımızı çok da tepesinde geçiremedik çünkü ben bir gol attım ve çalışmaya başladım. Evet, normalde emekli hayatına geçiş yapmıştık ve bütün yazı güzel güzel gezeriz, tozarız diye planlıyorduk. O arada Neşe'ye bir iş teklifi geldi. Ne Ve- yazık ki reddedemeyeceğim Evet. bir iş teklifiydi hem pozisyon olarak hem maaş olarak. Evet, her şeyin başı ekonomi ne yazık ki her zaman olduğu Evet. gibi. Tekneyi yürütmek için de ekonomi gerekiyor. O arada işte Neşe çalışmaya başladı. Biz teknemizi Marmaris'te aldık aslında, fakat Burhaniye'ye geçip İstanbul'a uçuş sebebiyle yakın olabilmek bir avantaj olacağı için buradan direkt Burhaniye'ye gittik ve ilk yazımızı Burhaniye'de geçirdik. Allah'ım ne yazdı o? Hiç esmesi bitmeyen. Evet, rüzgarı bol olan bir yer Burhaniye'deki marina. Neşe'de hafta içinde gün boyunca teknenin içerisinde sıkışıp kalıp sürekli bir ofis ortamı yaşadığı için, o dönemde tabii pandemi dönemi ve ofis çalışma ortamı, işte uzaktan home office olayı olduğu için Ben tekne ofisi yaptım. hafta içi ne yazık ki hiçbir yere, internet sebebiyle hiçbir yere ayrılamadık. Sürekli marinadaydık. Hafta sonu bir şeyler yapalım diyorduk. Fakat hafta sonlarında da rüzgardan dolayı burnumuzu dışarı çıkaramıyorduk. O yazımız ne yazık biraz Çok çarçur rüzgarlı oldu geçti. birazcık. Çok rüzgarlı geçti. Aslında yani evet, Burhaniye biraz böyle çıkmaz sokak gibi. En yakın hani keyif alabileceğiniz koylar Ayvalık. Maden adası Evet, var. ucundaki adalar ki o anlamda da bizim için keşfetmek için çok güzeldi. Doğası çok güzel. Yani Ayvalık'ın coğrafyası çok güzel. Zaten hani Burhaniye, o Edremit Körfezi de çok güzel ama deniz çivi gibi. Ağustos'ta bile çok soğuk. O yüzden hani buralar gibi değil. Sonra teknemizi, ben çalıştığım için işte teknemizi Eylül gibi yukarıda bırakıp Marmaris'e eve dönünce biz çok ağladık. Burada sezon devam ediyordu. Herkes yelkenlisinin üzerinde Kasım'a, Aralık'a kadar deli gibi yelken yapıyor insanlar. Biz tekne Burhaniye'de, dünyanın bir ucunda. Biz insanların arkasından baktık, öyle yelken yapanların arkasından. Sonra bir senenin sonunda Neşe işten ayrıldı ve biz de teknemizi tekrar geriye getirdik buraya. Ve hep planını yaptığımız asıl Yunan adaları seyahatimize seyahatine başladık, çıktık. İlk sene 12 ada 12 ada gezdik. 2,5 ayda 12 Yunan adası gezdik, yakındaki adalar. Bunu da Burak'ın YouTube kanalında paylaştık zaten. Evet, bizim de kendimize göre nacizane küçücük bir YouTube kanalımız var. İsmi neydi? Minnacık. Lütfen sizin ağzından diyorum. Ben biliyorum tabii de. Ye, iç, gez, eat, drink, travel. Birazcık uzun, zor olduğu için direkt Cenk Burak Atalayer ismiyle aratmak daha kolay olabilir.
Çok güzel. Şimdi videolar deyince abi böyle hani hızlı geçmeyelim. Çünkü aslında senin mesleğin Evet, zaten benim kurgu montajdan gelen, İstanbul'da bu sektörün içinde olan bir insansın. O yüzden çekimler inanılmaz kaliteli dostlar. Yani ses kayıtlarından çekimlere gerek kamera gerek drone çekimlerine kadar çok profesyonel çekimler var. Bunun yanında da şimdi ben sizin kanalın biraz reklamını yapayım bir saniye. Ben Teşekkür kendi ederiz. gözümle gördüğümü söylüyorum. Yani bunun yanında sadece bir bölgeyi, bir adayı, deniz seyahatini izlemiyorsunuz. Aynı zamanda da o bölgeyle ilgili çok ciddi tarihi bilgiye de sahip oluyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum ben bir izleyen Ya, olarak. bir- Size de tavsiye ediyorum Nasıl muhakkak. nasıl Bakın. geziyorsak, yani nasıl gezmeyi seviyorsak, çünkü bir bölgeye gezdiğiniz zaman o bölgenin işte tarihini, kültürünü birbirinden ayıramazsınız. Çünkü geçmişteki nasıl diyeyim yaşananlar ve yaşanmışlıklar o günün, o kültürün, o insanın o günkü yapısını çok etkiliyor. O yüzden hani biz tarihi oldum olası çok seviyoruz. Tarihi yerleri gezmeyi çok seviyoruz. Onun için de öyle yansıtıyoruz. Yani nasıl gezmeyi seviyorsak öyle videolar yapıyoruz. orada Neşe'nin hakkını vermek lazım. Aslında bütün ön araştırmayı nerelere gidilir, nerelerde neler yapılır kısmını o bayağı ciddi çalışıyor. Ben Cevat Kelle, yaşı bizim civarda olanlar bilir Cevat Kelle'yi. Tam teçhizatlı kameraman olarak sürekli koşuştururken bir şeyler çekmeye çalışıp onları işte dediğim gibi bir araya getirip Ama bu elden gelip- koşuştururkenin altını çizelim. O Burak'ın kanayan yarası çünkü. bana kalsa ben evet oralarda geçirdiğim vaktin 3-5 mislini daha harcayıp öyle çekim yapmak istiyorum aslında. Yani onlar biraz doğaçlama böyle toparlama. Ama işte elimizden geldiği kadar kendimize anı biriktiriyoruz. Çok güzel. Bizimle de paylaşıyorsunuz. Şimdi bizim izleyenlerin tabii en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi 5,5 metre ilk tekneniz. O yelkenliyle başlıyorsunuz deniz serüvenine. Onda bir şekilde yelken yapıyorsunuz, geziyorsunuz hem sportif anlamda hem de koyları geziyorsunuz ki bizim orada beraber de uzun zaman gezdik. İşte kıştan takma bir motoru vardı. 9.9 var. 9.9 motoru vardı. Ufak bir yelkenli, ufak bir yaşam alanı. Şimdi siz Günübirlik bir buradan tekneydi o. büyük bir tekneye geçiş yapıyorsunuz. Buradaki tabii ki farkı dinlemek istiyoruz. Bu birinci sorum. İkinci soru da bu gezi an tarafında sizin aslında teknede yaşam olarak baktığımızda yarı zamanlı teknede yaşıyorsunuz siz. Yani tam zamanlı teknede evet. yaşam diyemeyiz. Onu 4-5 ay, hedefliyoruz. evet. Yarı Yılın 4-5 zamanlıyı ayını hedefliyoruz. Yarı zamanlı teknede yaşıyorsunuz çünkü uzun bir zamanı gezilerle geçiyor. Önce ilk soruma geleyim. 5,5 metreden 38 fit bu güzel tekneye. Tekne modelinizi de söyleyebilirsiniz bu arada. Geçiş nasıl oldu? Valla 5,5 metre tekne İstanbul'da biz aldığımız için 5,5 metreyi İstanbul'da gücümüzün yettiği tekne oydu ve bizi denizden koparmayacak tekne oydu. Aslında 40 fitte aldık eğitimlerimizi. Biz o 35. bölümde de bahsettiğimiz gibi yani bu işe böyle hani tekneyi aldım öğreneyim değil, hani önce öğreneyim sonra da kopmamak için hani gücümün yettiği bir tekneyle hayatıma devam edeyim bir kafasında tekneyle olduk. Hani başlamak o istedim. pratikliği Başlangıç kaybetmeyelim. teknesi gibi. Evet. Başlangıç teknesi gibi düşündük ve her işimizi kendimiz yapalım istedik. Yani işte Bakımını da bakımını kendimiz kendimiz yapalım. yapalım. Kendimiz yapalım. Hani elektroniği olmaması bizim çok işimize geldi falan filan. Ama tabii o tekneyle birlikte yoğrulurken ve öğrenirken hep hayalimiz bizi hani başka sulara taşıyabilecek, seyahat güdümüzü biraz hani nasıl diyeyim destekleyecek. Yani çünkü ikimizin de en büyük tutkularından biri seyahat etmek, yeni yerler görmek, yeni yerler keşfetmek. Ve bunu hani yelken tutkusuyla birleştirmek aslında hani hem yelkeni seven hem seyahat etmeyi seven insanların başına gelebilecek en güzel şey diyebilirim. Yani çünkü sürekli evinizle birlikte aslında yeni yerler keşfediyorsunuz. Bu gerçekten muazzam bir şey. En büyük hayalimizdi bir tık daha büyük tekneye geçebilmek. Ama şimdi daha büyüğünü hayal ediyoruz tabii. O hiçbir O zaman hep hiçbir bir metre şey kısa durumu var ya. Bir metre daha lazım.
Evet, hep bu durum var ama şu anda gene gücümüzün yetebildiği, hani yettirebildiği, ne yazık ki işte malum koşullar, marinaların fahiş fiyatları, tekne sahibi olmanın verdiği inanılmaz nasıl diyeyim mali yükler. Çünkü bakımlar çok masraflı, marinalar çok masraflı. O yüzden hani gücümüz şu anda buna yetebiliyor ve mutluyuz yani. Buysa bu. Ama hayal etmekten vazgeçmiyoruz tabii. Tam modelimiz neydi? Kaç model bir teknemiz var? 2012 Jeno 379 fit teknemiz. Çok memnunuz. 2 kamera. Büyük bir depo alanı var. Bize oldukça yetiyor. Badem, ben ve Burak üçümüz gayet mutlu mesut seyahat Gayet yeterli bir edebiliyoruz. tekne aslında. Yani 2 kişi için, hatta belki 4 kişi için bile gayet yeterli bir tekne. Şimdi 5,5 metrelik bir tekneden bu tekneye Tabii geçince canım. aslında neredeyse 3 misli büyümüş oldu tekne. Ağırlık olarak da çok ciddi büyüdü. Yani tekneyi kullanma, yanaşma, ayrılma, demir atma gibi olaylara aslında biz her ne Evet. kadar 40 fit bir teknede başlamış olsak da ciddi böyle 8-10 yıl hiç o işi yapmadığımız için. Çünkü o tekne o kadar enteresandı ki 600 kilo ağırlığında bir tekne. Gidiyorsun, ya iskeleyi elinle tutuyorsun, durdurabiliyorsun tekneyi. Burada öyle bir şey yok. Burada gerçekten halatları bağlamayı, ayrılmayı, her türlü şeyi, manevrayı geliştirmek, öğrenmek gerekiyordu. Ve biz aslında ilk 1 sene belki bu tekneyi yeniden, Evet. yani kendi bilgi becerimizi aslında bir tık yukarı taşımak durumunda kaldık. Yani bu teknenin bize en büyük katkısı aslında çok ciddi bir vites atlattı bize. Yani aslında şey de çok önemliymiş, onu da anlamış olduk. Küçük ve kolay kullanılabilir bir tekneyle işin pratiğini, aslında yelken nasıl yapılır mesela öğrenmek, yelkenin teorisini anlamak, onu pratiğe vurmak, ondan sonra da işte yavaş yavaş onu büyütüp kademe kademe geçiş yapmak ne kadar önemli bir şeymiş. Şimdi Yunan adalarında falan gezerken gelen işte charter olsun, kiralayan arkadaşlar olsun veya yeni tekne almış olan ve ne yazık ki daha hala teknenin üzerindeki kişiyi kullandığı hali görüyor olmak çok şeyi anlatıyor insana. Yani tecrübenin, deneyimin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Bu tekneye başladığımızda aslında ilk 1 sene 2 sene öyle geçti diyebiliriz. Her Başlangıçta sene de bir elimiz şeyler titrerken ekliyoruz, şimdi evet. artık daha bir kendimize güvenle de bir şeyler yapmaya başladık. Ama Deniz çok eğitici ve öğretici bir öğretmen Sonu yok zaten. onun, evet. Sonu Öğrenmenin yok. sonu Yani yok. öğrenmenin sonu yok. Tecrübe etmenin sonu yok. Ben hani aslında denizden korkuyoruz. Yani deniz çok çok büyük, çok güçlü, çok kudretli ve şakası da yok. O yüzden Onu hani hissettiriyor da sana evet. zaten zaman zaman. Bu geçen sene özellikle çok 35 knot havalarda Alarga'da kalmak zorunda kaldık. Geçen sene çok rüzgarlıydı mesela. Onu iliğimize kadar hissettik. Ama gene de getirdiklerinin yanında bir şekilde hani onu tolere ediyorsun. Orada Burak'cığım çok daha büyük sorumluluklar alıyor tabii. Genelde teknemizin kaptanı. Ben biraz fazla problem yaratan yani problemi büyütüyorum galiba. Normalde problem 3 seviyesindeyse ben onu 7-8 gibi algılayıp biraz fazla strese, sıkıntıya sokuyorum kendimi. Aslında o kadar da şey olmamak lazım. Evet. Ama tabii tedbir de önemli bir şey yani. Tedbirini alacaksın ki olay olduğu zaman rahat atlatabil. Evet, o soğukkanlılık ama önemli tabii. Yani çünkü bazen de hata yaptırabiliyor. Birçok kaptan, Evet. usta denizcinin den öğrendiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Tedbir çok önemli. Bütün önlemleri al ama stres Olay ve anında paniğe da- yol açma, o sana hata yaptırır. Onu ya bazen ben kendim de söylüyorum yani. Yani korkuyoruz ama o hızlı harekette ve paniğe neden olunca bazen gerçekten en ufağı ayağınız takılıyor bir yere. Her şey Ayağınızı bir olabilir tarafa mesela. çarpıyorsunuz. Yapmamanız gereken hata yapıyorsunuz. Ben bu hatayı nasıl yaptım Diyorsun sonra. dediğim hatayı Yapıyorsun. yapıyorum. Yani mesela bir öykü dinliyorum işte nasıl yapmış o hatayı diyorsunuz değil mi falan. Hay Allah diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz aynı hatayı denizde siz yapıyorsunuz. Aynen öyle. Benim başıma geldi. Yapıyorum Aynen öyle. yani. Yapmamanın daha iyi olduğunu Ya aslında biliyoruz. ikimiz de dalış disiplininden geliyoruz. Yani ikimiz de çok uzun yıllar dalış yaptık. Orada tabii suyun altında en önemli şey dur. Neydi? Dur, bekle, hareket et miydi Burak? Önce Dur, hesaplama. düşün, pardon. Dur, düşün,
hareket et. Yani gerçekten aslında tekne üstündeyken de aynı şeyi yapmak lazım. Bir hareket etmeden, bir aksiyona geçmeden önce bir durup sakince durumu değerlendirmek, analiz etmek, ondan sonra aksiyon almak lazım. Yani bu suyun altında ne kadar önemliyse aslında suyun üstünde de o kadar önemli gerçekten. Ama tabii ki de hani bir şeyleri yaşadıkça ne kadar bizim hani beynimiz durmayı söylemeye çalışsa da işte duramayabiliyorsun. Hani çok hızlı hareket edebiliyorsun. Mesela geçen sene bir kaçak yaşadık. İkimiz için de çok büyük travma oldu. Başka bir tekneye yapıştık. Ve Burak şu şeylerden tutup iki tekneyi ayırmaya çalıştı. Yani aslında Kendimi ne kadar şey yaptım ben. Yani inanılmaz bir şeydi. Yok, çok şükür bir Öngörüsüzlüktü. Çok şükür bir zayiat olmadı. Yani ona bir zarar gelmedi. Ama her şey olabilirdi. Yani hani çünkü çok büyük yükler, çok büyük tonajlar ve rüzgar çok kuvvetli. Yani sizin işte elinizi kolunuzu araya sokarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece kendinize zarar verirsiniz. Hani bunu söylüyoruz ama o an olduğunda ne yazık ki yapmakta çok zorlanıyoruz. Bilmiyorum, ders olmuştur diye düşünüyorum kendisine. Çünkü ben orada böyle bir şey Kameralar vaziyetindeydim önünde böyle. şikayet etti beni de. Ederim. Yok ama şöyle bir şey hani Ederim yani. iki tekne arasında ne bileyim marinaya yanaşırken bile işte elinizi ayağınızı uzatmayın Yok, lütfen. yok, Usturmaçlar bu yüzden var denmesine rağmen çok ciddi bir çoğunluk illa usturmaça olduğunuz bir hikaye vardır. Yoktur Vardır. demeyin, illa vardır. Vardı. Yapmamakta fayda var tabii ki. Yani Hele Burak- ki çok ciddi sert havalarda onun uygulayacağı Yani yük çok tekne ciddi. ne bileyim bordosu mu çizilecek, Evet, kazalara ezilecek yol mi, açar. telin mi yamulacak, yamulsun yapılır. Ama Burada ben senin eline söylemek bacağına bir zarar geldiği zaman onun tamiri ya da telafisi çok güç yani. Gerçekten İnsanlar öyle. koylarda, dar alanlarda hava durgunken gelip demirini attığında o havayı öyle kalacak olarak düşünüyor. Bizim bu yaşadığımız Evet. olayda da mesela son derece Öyleydi. süt liman, çok güzel bir hava varken biz gittik demirimizi attık. Başka bir tekne geldi. Orada bir tonoza gitti, bağlandı ve biz kaçakla beraber direkt tekne o tonozun üzerine doğru gitti. Bizim kıç dediği gibi Neşe'nin onun çapası dışarıda tabii ki tonoza bağlı olduğu için çapası dışarıda ve geldi çapa bizim kıç tarafa yaslandı. Arkadaşı da uyardık yani bak bizim sonuçta orada salma halkamızın içinde olacaksın sen yani. Eğer ters bir hava olursa biz oraya kadar gelebiliriz gerçekten. Aslında o tonozun orada varlığını da görüp biz o tonoza güvenemediğimiz için altı nasıldır ne değildir oraya bağlanır bağlanılmaz bağlanmayı tercih etmedik. İşte karaya çok yakındı yani. Evet bir de tonoz karaya çok yakındı arkası kayalara kayalık çok resmen yani. yakındı. Oradaki tekne gidip kıçını kayaya da vurabilir. Arkadaş orada bir şey olmaz dedi. Yani bu en büyük şey bu bir şey olmaz mantığı yanlış bir mantık. Yani sonuçta her şey olabiliyor. Bunun hesabını kitabını doğru düzgün yapıp ona göre baştan tedbir Yani almak her şey lazım. olabilir deyip önlemi öyle almak lazım. Evet. Ya bu en sık duyduğumuz hikayelerden. Yani hangi kaptanla konuşsak Ne yazık denizde ki bu olay- karşılıklı demir atmada en büyük bunlar problem yaşanıyor. zaten. Evet, demir atmalarda en büyük problemler. O yüzden bunu öngördüğünüzde aslında sizin de ne yapmanız gerekiyor? Hemen ki yapıyorsunuz bunu da. Hemen o önlemi almak için daha tedbirli oluyorsunuz. Yani karşı İşte tarafın hatasına göre ya tedbirli oluyorsunuz o- ya bu hata düzelmiyorsa ne yazık ki demir alıp Topluyorsun, evet. başka yere gitmek zorunda kalınıyor. Onu da bazen yapmıyorsun Evet. işte. Ya O da bence bizim orada hatamız. hiç hakikaten üşenmemek lazım. Denizde hiçbir şeye üşenmeyeceksin. Yani hakikaten aklına gelen başına geliyor. Gerçekten evet. Ama öyle. doğru olan tabii ki demirinizi alıp aklına gitmek gelen değil. başına ama orada geliyor. yersiz kalıyorsun bu sefer. Abi. Her gelen attığında her seferinde yer değiştirirsen sana sonunda da yer kalmıyor durumu olabiliyor bu sefer. Aynen. İşte o yüzden bütün kaptanlarımız ne diyor? Hep Şöyle uyarıyor, bir şey, eğitimlerde anlatıyorlar. bizim ilk kaçağımızı ve hani 5 dakika içinde ne olduğumuzu anlamadık. Yani süt liman bir havadan 5 dakika içinde böyle bizi aldı çarptı yani böyle hallaç pamuğu gibi attı. Ve şeydi yani böyle neye uğradığımızı anlamadık gerçekten. İlk defa böyle bir şey yaşıyorduk. Mesela bunu 2 sene önce yaşadık pardon. Geçen sene ona benzer bir havayı gördüğümüz an toplandık. Demirimizi aldık ve direkt şansımızda Pedik oyundaydık, Simi'deydik. Direkt marinaya girdik.
hiç o riski almadık bile. Yani baktık ki çok benzer şimşekler başladı çakmaya. Ya çok sıkışık bir alandı orası da yine. Evet, çok Yine tekrar sıkışıktı. üst üste geldilerdi zaten, bir sürü şey oldu. Ya bu tip havalarda marinaya girmek çok mu mantıklı bir şey diyeceksin. Orası korunaklı bir yer olduğu için orada girmeyi tercih ettik. Yoksa Ya en azından hani önlemini alacaksın. Mesela direkt biz şimdi böyle bir hava gördüğümüz zaman direkt motoru çalıştırıyoruz ve hani bekliyorsun. Çünkü her şey olabilir. Mesela eğer Hareket biz etmen bir gerekebilir, önceki evet. kaçakta bunu daha önce tecrübe etmiş olsaydık yapacağımız şey çok netti. Havayı gördüğümüz an hani motoru çalıştırıp beklemek olacaktı. İşte her şey bir tecrübe. öğreniyorsun. Aynen, bu tecrübelerle birlikte tabii insanların da sizin hayatınızdan tecrübe edecekleri bilgiler var şimdi. Gelelim işin daha duygusal taraflarına. Şimdi dünya tatlısı bir çiftsiniz. Çok sağ olun. Yine o kadar tatlı, tekniğe de Kızımız. ismini veren bademimiz burada. Birlikte mutlu, huzurlu ki sağlıklı maşallah diyelim de dostlar hep beraber. Evet. Sağ ol. Devamı da gelen huzurlu hayatınız devam ediyor. Şimdi bizim çok merak ettiğimiz, ben ne kadar bütün bilgilere sahip olsam da dostlarım için soruyorum. Siz emeklisiniz artık. Neşe, sen de işi komple bırakmışsın bu arada. Ben bu kadar orasını bilmiyordum. Tamamen ayrıldığını, bu kadar zaman olduğunu. Artık ikiniz de emeklisiniz. Emekli hayatınızı yarısını denizde Evet. devam ediyorsunuz ki çok şanslısınız. Artık biz şeyleri geçtik dostlar. Hani o bölümleri geçtik. Yani 5,5 sene, artık 6. seneye gidiyorum her yer denizde. Deniz işi dostlar zengin işi değildir. Ya, bilmiyorum. Hani Öyle o bir şey yok. o tarafları geçtik. Onu bilen biliyor. Zaten bizim izleyicilerimiz de biliyor artık. Bakın karşımda 2 tane emekli arkadaşım var ve hayatlarının yarısını denizde yaşıyorlar. İşin bize birazcık bu tarafını anlatır mısınız? Yani emekli olup denizde yaşam mümkün müdür? Tam zamanlı yaşam içinde konuşabiliriz bunu. Yarı zamanlı yaşam içinde Ya, konuşabiliriz. Şöyle ben Altın bilgileri istiyoruz sizden. biz ciddi bütçe tutuyoruz bir kere. Yani hem evde yaşarken hem teknede yaşarken. Ve ben diyebilirim ki teknede yaşadığımız zaman bizim maliyetlerimiz evde yaşadığımızdan daha az düşüyor. Yani bunda yazın verdiği şey de var tabii. Hani ısınma gideri yok. Marmaris'te yaşamanın verdiği şey de var belki. Yani bizim mesela ısınma giderimiz neredeyse yok denecek kadar az. Çok az. Onun haricinde genelde Elektriğe ve suya para vermiyorsun. elektriğe ve suya Elektrik para vermiyorsun. güneşten, su bağlandığımız yerlerde işte sağdan soldan çeşmelerden dolduruyoruz, topluyoruz bir şekilde. Yani ancak böyle çok rüzgar fırtına olur da bir bağlanma durumumuz varsa güvene almak için kendimizi ve orada elektrik su varsa mecburen alıyorsun zaten. Evet. Onun dışında suyumuzu bayağı kendimiz karadan her gittiğimiz yerde, çünkü bademin varlığı bize günde en az 3 kere karaya gitme mecburiyeti sağlıyor. Onu gezdirmemiz, tuvalet ihtiyacını karşılamamız için. O arada ben O her fırsatı seferinde değerlendiriyorsun. 5-6 tane 5 litrelik böyle pet şişeyle her seferinde 30 litre su taşıyorum. Zaten Evet. günde 30 litre su harcıyoruz aslında. Dolayısıyla depomuz hiçbir zaman, su depomuz boşalmıyor. Ya teknede yaşayınca zaten kaynaklarınız kısıtlı olduğu için o kaynakları da ona göre harcamayı öğreniyorsunuz. Yani evde işte foşur foşur suyla bulaşık yıkarken, ki artık zaten teknedeki bu alışkanlık eve de sirayet ediyor. Evde de artık eskisi kadar çok su kullanamamaya başlıyorsunuz. Ya da elektrik konusunda daha dikkatli oluyorsunuz, daha çevreci oluyorsunuz, daha sürdürülebilir yaşamak istiyorsunuz. Ama tabii ki de işte tekne maliyetleri çok arttığı için biz mesela bu sene evimizi kiraya verip tekneye bir şekilde nasıl diyeyim şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bütçe çıkarmaya çalışıyoruz. Sırf Şunu da tekneyi eklemek istiyorum. Ben çok üzücü bir sürdürebilmek şey adına. ama teknemizi muhtemelen bu sene Yunanistan'a geçtikten sonra Yunanistan'daki bir marinada bağlayacağız. Çünkü ne yazık ki Türkiye'deki marina ücretlerine göre 1/4 civarında fiyatlar Yunanistan'da. Şimdi o zaman şöyle bakabiliriz bu konuya. İkimiz emekliyiz ama bizim artık buna gücümüz yetmiyor. Kaynak Türkiye'deki- yaratmaya Evet. gerekiyor. Çünkü evet. muhakkak siz konuşurken dostlarımız sormuşlardır. Tamam, çok güzel anlatıyorsunuz. Suyu, elektriği güneşten alıyoruz ama marinadasınız, marinada diyenler de vardır tabii ki. Marinada Ama işte o artık olamayacağız. dayanmak. Evet, marinada olamayacağız bu seneden itibaren. Yani şöyle Türkiye'deki Türkiye'deki marinada olamayacağız en marinalar ne azından. yazık ki ya mesela 6 ay bir yılla 6 ay fiyatı arasında çok
komik bir fark var. Yani bir yıl ödemek zorunda kalıyorsunuz. Belki 6 ay kullanmıyorsunuz. O anlamda çok böyle hani tekne sahibi dostu değiller. Yani onlar da 12 ay doldurmaya bakıyorlar, anlıyorum. Ama hani buradaki ne yazık ki şeyler aslında işleyiş çok daha farklı. Ama yurt dışındaki marinalarda ister 4 ay, ister 5 ay, ister 6 ay. Yani ne kadar istiyorsan, ne kadar ihtiyacın varsa o kadarını ödeyip kalabiliyorsun. Yani onlarda da tabii 6 ay, 1 yıl arası fiyat politikalarına göre değişiyor. Ama buradaki kadar acımasız değil diyelim. O zaman şöyle, şimdi tabii marinalara da söz hakkı doğuyor. Biz bunu söylediğimizde Türkiye'deki marinalar. Hayır, bizim marinamızda böyle bir hizmet var diyorsanız lütfen yorumlarda dostlarımızla paylaşın. Böyle bir hizmet varsa biz de bilelim, sizin gibi bir faydalansınlar. Ya mesela atıyorum diyelim ki 6 aylık diyor ki 5.000 euro, 1 yıllık diyor ki 6.000 euro. Yani hani Tabii siz bir yılla bir 6 ay o tercih kadar ediyorsunuz. farklı ki mecbursun, bir yıl alıyorsun ama bunun diyelim ki 5 Zaten ayını 4 hiç ayda marinada uğramıyorsun. değilsin yani. Yani 6 aylık marinada kaldığınızda size mantıklı olmuyor. gelmiyor. O yüzden de hani mecbur bir yıllık bağlanıyorsun. Bir yıllık bağlanıyorsan da ne yazık ki şu anda hani bizim teknemiz için bizim aldığımız fiyatlar 7.000 Euro'dan başlıyor. 12-13.000 Euro'ya kadar çıkıyor. Siz şimdi böyle anlatıyorsunuz. Bir de biz işte adalara gideceğiz, gezeceğiz diyorsunuz. Tabii yine bunu soruyorum. 2 emekli olarak Türkiye'den gidip işte sadece bunu Yunanistan için söylemeyelim burada. Sizin daha uzak rota hedefiniz var. Evet, devam etmeyi Onu da duyalım düşünüyoruz. hatta, ne kadar gitmek istiyorsunuz? Gidebildiğimiz yere kadar. Yani biz nasıl diyeyim, denize kendimize bir sınırlama koymuyoruz. Rüzgar ya da işte deniz koşulları, hava koşulları, bizim performansımız nereye kadar giderse, Ekonomik neye izin performansımız da verirse. tabii ki. Evet, ama ekonomik performansınızla bunu göze alıyorsunuz. Şimdi bu önemli. Evet. Evimiz var. Evimizi kiraya veriyoruz. Peki değişik bir taraftan sorayım. Bunları hep dostlar sizin için soruyorum. Evimiz kira olsaydı. Ah, Sanıyorum planlar biraz Ya değişebilir. bizim tabii en başta şöyle bir avantajımız var. Çocuğumuz olmadığı için bir defa evet. işte eğitim masrafları, evet. şeyler yani işte çok değişken var tabii ki hayatta. Evet. İşte bir çocuğu kolejde okutmak yerine Biz tekneyi okutuyoruz gibi. Evet, Aslında. evet. Yani Evet. Yani bunlar işte kendi izleyicilerimizin özellikle yani kendi hayatlarına göre bir şekilde tartacağı şeyler. Yani ki, çocuğun evet. olması, kaç çocuğun olması, yani sadece çocuğunuzun olması değil, kaç çocuğunuzun olması, ne kadar misafir ağırlayacağınız teknenin boyutunu değiştiriyor. Hangi rotaya gideceğiniz, ne kadar uzak rotaya gideceğiniz, bunların hepsi kalem kalem alt alta yazılıp sonuç çıkarılacak şeyler ve siz 38 fit bir teknede, 2 kamera bir teknede çok rahat gördüğüm kadarıyla yaşıyorsunuz. Ki dostlar, biz bu tekneyle Burak Kaptan'la beraber 12 saat seyir yaptık. Bu tekneyi Burhaniye'ye götürdük Evet, birlikte. Badem'den Burhaniye'ye Badem'le gittik. birlikte. Badem'in o bakışını hiç unutmuyorum. Yani hava Ama- minimum 25 Yani knotlardaydı, 7.2 öyle mi söyleyeyim. gittiniz, 8.2 gittiniz, o kadar yatırdınız Evet, yani bu çocuk 8. ne yapsın O şimdi? dönemdeki rekoru bendeydi. Serkan, 8.2 ile. Orsa rekorumuz hala sende galiba, o 8.2 Öyle mi? Ama Orsa'daki rekor. 8 nokta kaçı gördük. Oley. Ama o Geçtik şeydi ama dedin. geniş apazla Geniş falan. apazla. O güzel, sevindim o zaman. O 8.2 Gerçekten güzel hala. seyir yaptı. Benim gerçekten çok severek kullandığım, özellikle oldukça kuvvetli rüzgarda bir havada çok severek kullandığım, güvenli bir şekilde kullandığım teknelerden bir tanesiydi. O yüzden teknenizi gerçekten çok seviyorum. Üstünde de size mutluluklar diliyorum tabii. Bundan sonra tabii Performansından biz de evet. memnunuz. Gerçekten evet, hem memnunuz havuzluk yani genişliği, performansından. kullanım pratikliği, burada tabii self-taking otomatik Evet, otomatik trombalamızın tromba sistemi. olması, solo seyirdeki Evet. sen benim yanıma biliyorsun uzun bir seyirden tek başına geldin. Evet. Bu tekneyi tek başına da abradın, yani kullanabildin. O yüzden teknenin bu imkanları da çok güzel. Biriniz dinlenirken diğeriniz Rahatlıkla uzun seyirlerde kullanabiliyorsun. çok rahat ettiriyor. Tabii ki otopilotunuz falan var ama Otopilotu rahat ettire. Ben pek kullanmıyorum. Evet, ben ben dümen tutmayı seviyorum enteresan bir şekilde. Güzel abi, ne kadar güzel. Ben 8 saat, 10 saat hiç fark etmiyor. Ben dümenin başında dümen tutuyorum. Yani yelken seviyorum gerçekten. Özellikle yelkenle gidiyorsak. Motor çalışıyorsa çok
hoşuma gitmiyor da o zaman otopilot devreye girebilir. Tabii ya zaten şöyle bir şey Yerken ama de- siz de işte otopilottasınız. Uyuyabilirsiniz. İçeride diğeri uyurken sizin de o anda yorgunlukla uykunuz gelebilir. Daha tehlikeli olabilir tabii bu durum. O biraz daha ayık tutuyordur yani. Ya Her bir- zaman iki tane göz, Evet. bir taneden iyidir. Bir de ne olursa olsun abi denizi sürekli de gözlemlemek de lazım yani. Önüne bir şey vardır denizde, halat düşer, bir odun parçası bir şey yani. Her an aslında ufku taramak önemli bir şey yani. Denizde gözünün olması lazım insanların. Ya biz çok Değişik şey şeyler yapamıyoruz. yaşanabiliyor. Yani böyle otopilota tak, öyle takıl seyir halindeyken çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Genelde hani ikimiz de havuzlukta olmayı tercih ediyoruz. Seyir yaparken zaten içeride olmak da istemiyorsun ama Burak dümendeyse ben mutlaka hani bir 10 dakikada bir kafayı kaldırıp böyle bir etrafı kolaçan edip çünkü hani dümendeki insan da hani konsantrasyonunu kaybedebiliyor. Farklı hülyalara ve dünyalara dalabiliyor. Enteresan bir şekilde hipnotize ediyor Evet, resmen evet. yani. Gerçekten öyle. Okyanus seyirlerindeki hikayeler çok enteresan. Yani halüsinasyonlar falan. Çok acayip hikayeler okumuştum Tek başına ki o, evet. hikayeler dinliyoruz. Yalnız seyirlerde, uzun yollarda özellikle. Bayağı yol arkadaşları edinenler oluyor. Peki siz şimdi 5.5'la başladınız, 38 fitte devam ediyorsunuz. Özellikle bizim izleyicilerimize önereceğiniz şeyler var mı? Sizin gibi şimdi sizi izliyorlar mesela. Tam burada. Hatta tam burada durdurun dostlar. 35. bölüme gidin. Bal Kız'ın hikayesini de dinleyin. Denize nasıl başladılar, o tekniği. O bölümleri de izleyin muhakkak. Ondan sonra buradan devam edin bence. Onlara son olarak kapanışa gelirken önereceğiniz şeyler var mı? Bence ne olursa olsun eğitim. Yani bu işe girişmeden önce hakikaten donanımlı bir yerden düzgün eğitim alsınlar. Yani tekne almak, tekne yaşantısı çok güzel, evet çok güzel, sakin koylarda olmak çok güzel ama bu işin bir de hani nasıl diyeyim tehlike boyutu var. Bilmeniz gereken şeyler var. O yüzden hani ben mutlaka iyi bir eğitim alınması gerektiğini düşünüyorum bu işe soyunmadan önce. Ki eğitim hiç bitmiyor zaten. Az Evet. evvel konuştuğumuz gibi. Teknenin üzerinde olduğun sürece de eğitim devam ediyor aslında. Ben şeyi söyleyebilirim. Tekne sahibi olmak çok güzel bir şey tabii ki. Ama belli bir miktar, belli bir süreyi tekne üzerinde geçiremiyorsanız aslında tekne kiralamak da çok faydalı bir yöntem. Yani başlangıçta en azından hem istediğiniz tekneyi bulabilmek için de farklı tekneler denemek açısından hem hep şey söylerler böyle minimum 1-2 ayı eğer denizde tekne üzerinde geçirmiyorsan tekne sahibi olmak aslında ekstra maliyet getiren bir şey. Sen yıllık teknenin işte bağlamasıyla, bakım parasıyla oraya harcayacağın parayla çok rahat bir ay belki tekne kiralayıp Daha bile fazla. daha bile fazla belki şu anda şeyleri çok iyi bilmiyorum ama kiralama rakamlarının ne olduğunu. Başlamadan evvel, sahip olmadan evvel kiralama yoluna gidip dediğim gibi hem istediğin tekneyi bulmak açısından hangi tekne sana daha yatkın, hangisi seni daha çok mutlu ediyor onu da bulabilmek açısından kiralama yoluna gitmek de bir tercih olabilir. Neşe'nin söylediği gibi mutlaka iyi eğitim almak Eğitim lazım. şart. Çok insan tanıyoruz. Önce tekne alıp sonra ehliyet almaya giden ve birkaç seyir yaptıktan sonra teknesini satmaya çalışan. Evet, o yanlışa düşmemek için gerçekten bir denemek lazım, deneyimlemek lazım. İşte birkaç haftalık eğitim seyahatlerine çıkmak lazım. Bir de benim son olarak eklemek istediğim şey en iyi tekne arkadaşının teknesi değildir. Kendi teknenizdir. Yani. Evet, küçük olsun, ne diyeyim, Sizin minnacık olsun, ceviz kabuğu olsun ama sizin olsun. Evet, Çünkü burada doğru bir şey söyledin. Aslında size çok verdiği özgürlük ve size verdiği keyif hiçbir şeyle bence boy ölçüşülmez. O yüzden ben böyle en iyi tekne arkadaşının teknesi ha 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 yapan insanlara gülüyorum. Çünkü bir kez bu özgürlüğün tadına varınca insan hakikaten bundan yoksun olmak istemiyor. Yani bunu sürdürebilmek için evini de kiraya veriyor, arabasını da satıyor. Değil mi? kaynak aktar. Ya. Evet, yani türlü fedakarlıklar Deli bir sevda. yapıyor. Hakikaten öyle. Ama yani bu aslında tamamıyla ne istediğinizle ilgili bir şey. Önceliğiniz ne?
Yani hani sizi hayatta en çok ne mutlu ediyor? Hani ben dönüp baktığımda beni hayatta en çok gerçekten denizde olmak mutlu ediyor. Hiçbir şey denizde olmanın verdiği keyfi bana vermiyor. O yüzden de hani nasıl diyeyim, yapabildiğim kadar, sürdürebildiğim kadar, becerebildiğim kadar bunu devam ettirmek istiyorum. Bunun için de işte türlü önlemler alıyorum, türlü çıkarımlar yapıyorum. Bir şekilde hani teknemi yürütmeye çalışıyorum. Aynen, çok da güzel bir tanım Ben oldu. şey eklemek istiyorum. Neşe'nin söylediği gibi aslında bizim insanımızda hep bir büyük olsun şeyi var. Aslında teknenin çok büyük olması çok gerekli bir şey değil. Gerçekten işte 2 kişiysen bu tekne bile büyük aslında. Yani 35 fit bir tekneyle de idare edebilirsin. 33 fit bir tekne de senin işini çok rahatlıkla görebilir. Yunanistan'a gittiğimiz zaman oradaki adalarda mesela şeyi de görüyoruz. Bizim sahillerde 2010'dan aşağı, 2015 Tekne falan yok aşağı neredeyse. tekne yok neredeyse. Herkes yepyeni tekneler kullanıyor ve büyük tekneler kullanıyor. Yunanistan tarafına geçtiğin anda görüyorsun ki 1980 model, 90 model, 30 fit tekneler, yani çok daha hesaplı, yaşı olan ama bakımlı. Sonuçta tekne bakımlı olduğu sürece aslında çok rahat devam ettirilebilecek bir şey. Yani işin ekonomisi bakımından biraz daha yaşı olan ama bakımlı ve çok da büyüye değil de işte 33-35 fitlere gidip çok daha ekonomik, çok daha rahat sürdürülebilir tekneler bulunabilir ve yapılabilir. Yani başlangıç olarak aslında direkt böyle çok büyük yerlerden değil de böyle bir şeylerden gidilirse de çok rahat ulaşılabilir bir şey. Yani çok rahat demeyeyim tabii ki, böyle şimdi şeyde yapmış olmayayım ama daha ulaşılabilir tekneler de var. Yani eğer böyle bir sevdası olan insanlar varsa mutlaka yepyeni teknelerdense bakımlı ve iyi kullanılmış güzel tekneler bulunabilir. Yani sonuç itibariyle bir koya gittiğiniz zaman o koyun güzelliklerinin tadına varmak için 35 fitte de olabilirsin, 25 fitte de 5,5 olabilirsin, metrede 45 de fitte de olabilirsin. olabilirsin. Aynı koyu paylaşıyorsun, aynı gökyüzünün altındasın, aynı denize giriyorsun. Yani oraya neyle geldiğin, evet şöyle konforun adına, seni mutlu etmek adına belki, ama orada olduğun zaman hiçbir fark yok. Oraya neyle geldiğinin ya da neyin üstünde olduğunun hiçbir önemi yok. Yani işin felsefesini düşündüğünde, değil mi? Ya İşin o beş- tarafını düşündüğünüzde, 6 metre tekneyle dünya turu atan insanlar var. evet. Dünya geziliyor dostlar. O yüzden Evet. 45-50 fit bir tekne Ya mi acaba? Şu Önemli tekne olan mi? niyet. Sizin Evet. tercihiniz. Hani ben Önemli şeyde olan niyet. yadırgamıyorum. Herkesin kendi bütçesi, kendi ekonomisi, kendi alabileceği tekneler. Sadece şuna değinilebilir belki son kapanışta. Ben küçük bir şey söyleyeceğim. Birçok forumda denk geliyorsunuz. Birbirimizle yazışıyoruz dostlar. Ne yazık ki marinalar değil, artık barınaklar, belediyenin işlettiği işte limanlar, buraların hiçbir tanesine yer yok. Her yer dolu. Denizde Denizde barınma sorunu inanın var. ben kendi bölgemde denizdeyim. Bir balıkçılar var, bir ben varım. Belki 250 tane tekne içeride. Ve sadece 2 ay. Bazısı sadece 1 ay. Bazısı sadece 1 hafta denizde olan tekneler var. Bu tabii ne yapıyor? Bütün her yer tekne dolmaya başlıyor. Fiyatları yükseltiyor. Denizde sürekli zaman geçirmek isteyen insanlar için yer bulunmuyor. Belki şey yapılabilir. Çok işte doğru. 2 ay denizdeyseniz kara parkı tercih edilebilir. 2 ay denizde kalırsınız. Hiç denizde değilseniz hem teknenize yazık. Tekneniz 10 ay boyunca suyun içerisinde kalıyor. Bu da ekstra değerlendirilebilir. O yüzden ben ne kadar denizde kalacağım, nerelere seyir yapacağım? Çok ya önemli. kiralama yöntemi, illa benim olsun dediğinizde de kara park düşünülebilir. Hem tekneniz hem sizin sağlığınız açısından Aklında çok doğru bir teknende hareket kalmaz. Tekne olacak. karadayken evet aklın rahat olur. Aslında ya biz hiç yapmadık ama ben tekne paylaşımını da düşünebilirdim. Yani eğer ben işte Tabii, tabii. 5-6 ay Ortak kendi tekne teknemde düşünülebilir. olmasam, yani hani böyle çalıştığım dönemde eğer limitli ve kısıtlı zamanım varsa, çünkü hem tekneyi yüzdürebilmenin ekonomisini paylaşabilmek adına hem sorumluluğu paylaşabilmek adına, çünkü hani öyle havalar oluyor ki marinada bile olsanız gidip kontrol etmek ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani o nasıl diyeyim, denizin üstünde olan bir şey. Halatınız yıpranmış olabilir, kopmuş olabilir, usturmaçanız kaymış olabilir. Yani hani sürekli aslında aklınızın bir kısmı hep teknenizde. Yani ne kadar teknenizden uzak olursa olsun. Şimdi işte bizim için bence en büyük nasıl diyeyim challenge, Türkçesi ne?
En büyük Bizi zorlayacak şey. bizi zorlayacak şey Yunanistan'da tekneyi bıraktığımız zaman aklımızın hep bir kısmının orada Uzakta olacak olacak işte, olması. Burhaniye'deyken Şimdi olduğu Neşe gibi. Hanımcığım, siz sanıyorsunuz ki herkes sizin gibi düşünüyor. Zaten herkes sizin gibi düşünse inanın hani aklı teknede kalsa, sürekli eli teknenin üzerinde olsa, bu birçok konuştuğumuz aslında olumsuz durumları zaten konuşmuyor oluruz. O yüzden sizin dediğiniz gibi işte kalbim orada kaldı, aklım onda kaldı dediğiniz gibi bir tekne sahibi olmanızı öneriyoruz yani toptan. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizi tekrardan görmek çok güzeldi. Tekneniz şu anda karada, bakımda. Nisan'ın ilk haftası sanıyorum ki İnşallah. denize inecek. Nisan'da Denizde denizde buluşacağız. Pırıl pırıl bu güzel kız İnşallah. denize inecek ve üzerinde çok mutlu, huzurlu, harika bir zaman geçirin. Lütfen bizlerle de o kanalınızda paylaşın. Bir şey ekleyebilir miyim Vazgeçmeyin. ya? Şey olarak şimdi son Lütfen. dakika ama aslında en önemli kalemlerden birisi bakım dedik ya. Mümkün olduğu kadar ne kadar çok şeyi kendiniz yapabilirseniz, yapabiliyorsanız aslında bu ekonomik olarak size çok büyük bir fayda sağlıyor. Yani eğer pasta poliş yapabiliyorsanız teknenizin pasta polişini yapmak, zehirli boyasını yapabiliyorsanız zehirli boyasını yapmak, bunları da kendiniz yapabiliyorsanız bu da bir ekonomi sağlıyor tabii ki. Aynı zamanda bilgi. Tabii elektrik tesisatını mesela yapabiliyorsanız neyin nerede olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi elektrik tesisatı falan biraz daha Teknik. tehlike arz edebilecek şeyler. Yani tabii ki yapılabiliyorsa yapılsın, süper bir şey Ama bilgi sahibi olmak, çünkü denizin ortasında Tabii, bir tabii. elektrikçiye ulaşamayabilirsiniz. Tabii. arızayı gidermek O yüzden bilgi sahibi olmak çok önemli. mutlaka. Dostlar çok teşekkür ediyorum. Sizi tekrardan görmek gerçekten çok güzeldi. Ben tekne arayanlar, hali hazırda teknesi olanlar içinde çok önemli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Tabii herkesin kendi parası, kendi ekonomisi. Küçük tekne alırsınız, büyük tekne alırsınız. Fakat bu tekneyi sürdürülebilir hale getirmek için de çok güzel noktalara değindiniz. Çok güzel bir teknenin üstündesiniz. Benim çok sevdiğim teknenin üstündesiniz. Bu teknenin üzerinde size mutlu, huzurlu zaman diliyorum. Çünkü tekne Nisan'ın ilk haftası sanıyorum ki suyla buluşacak tekrardan. O harika bir andır büyük ihtimalle, değil mi? Değil mi? Pırıl Evet. pırıl Dört her şey gözle bekliyoruz. Dört yenilendi. gözle bekliyoruz. Harika bir şekilde seyre çıkmaya hazır. Uzun bir seyre çıkacaksınız. YouTube kanallarını muhakkak takip edin. Hemen şuraya bir yerlere not olarak bırakıyorum dostlar. Instagram adreslerini de bıraktım zaten. Takip edebilirsiniz. Hem tarih, hem kültür, hem yemek noktaları, hem de gezinin bütün serüvenini izlemek istiyorsanız muhakkak takip edin. Gerisini çok anlatmayacağız. Uzun bir seyre çıkacaklar çünkü. Az çok birazcık fikir verdik ama her yer deniz dostlarının adına da kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu zaman geçirin dostlar. Her yer deniz olsun. Çok Mutlu kal teşekkür kardeşim. ederiz.